Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebekler için patik modeli anlatacağım size. Çok tatlı, çok şirin bir model. Alt kısmı haroşa, üst kısmı desenli, iki renkten oluşan desenli bir model olacak. İlk defa yapacaksınız bile tereddüt etmeyin, benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Ne kadarlık bebekleri olur diye sorarsanız, benimle aynı sayıda başlarsanız, elinizden benimle aynısı yani normalse 3 ay 1 yaşa kadar olur. Tabi elinizin sıkılığı, genişliği de önemli. Eliniz sıkıysa, ipiniz de ince ise yeni doğan 6 aya 10 aya kadar olur diye düşünüyorum. Ben patik ipiyle öreceğim. Patik ipi normal bebe yününe göre biraz bir tık kalın oluyor. Onu da hesaplarsınız arkadaşlar. Evet, mint ve beyaz ip kullanacağım. Şişte 3 numara şişle öreceğim. 51 ilmek atarak başlayacağım. Taban artırması yapmayacağım kolay olsun diye. Hazırsanız iplerimi kenara alıp ipimi ikiye katladım. Daha büyük yapmak isteyenler artı 4 ilmek fazla atarak başlayabilirler. Her desen için 4 ilmek fazla atabilirsiniz. Her 2 yaş içinde 4 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde 51 tane, benimle aynı yapanlar 51 tane ilmek atalım, sonrasını göstereceğim. Evet, 51 tane ilmeğimi attım, şöyle çevirdim. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim, bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. 9 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra bu burun oyuntusuna geçeceğiz. 9 sıra örelim. Gördüğünüz gibi 9 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şimdi burun oyuntusu için arkadaşlar ortada 9 ilmek kalacak şekilde sağ taraftan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 ilmek bıraktım. 22.yi işaret koyuyorum. Sizin koymanıza gerek yok, sayarak da göstereceğim. Ben daha detaylı anlatabilmek adına işaret koyuyorum. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22.ye işaret koyuyorum. Ortada bakın. İlk ilmeğim bu, son ilmeğim bu. 9 tane ilmeğim var. 3, 6, 9. Daha büyük yapanlar 11 ilmek olarak ayarlayabilirler ortayı. Evet, şimdi 21 ilmeğimi haroşa örerek ilerliyorum. 21 ilmeğimizi örelim. Evet, 21 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki 8 tane ilmeğimi örüyorum. İlk işaretledim bu. 1, 2, yine haroşa örerek ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tanesini ördüm. 9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Modelin arka kısmına geçtik. İpim arkada, gördüğünüz gibi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşa örerek ilerliyorum. 2, baştakiyle birlikte bakın. Burası da ayrık duruyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpim yine arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle artık işaretlerimizi çıkartabiliriz. Çünkü böyle ayrık duruyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm
9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum ve çevirdim. İpimi arkada gördüğünüz gibi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine 8 ilmeğimi örüyorum. İlkini de sayıyoruz arkadaşlar. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum. Saymaya da gerek yok. Dediğim gibi bakın ayrık duruyor. Oradan anlarsınız. Çevirdim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Dediğim gibi saymaya gerek yok aslında. Ama karıştırırsanız sayabilirsiniz. Bakın burada ayrık duruyor. Oradan anlıyorum. Bu 9. ilmek. Bir sonraki de 10. ilmek. İkisini bir ördüm ve çevirdim. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu hem sağ tarafta hem sol tarafta 13 ilmek. 3, 6, 9, 12, 13. 13 ilmek sağda, 13 ilmek solda kalacak şekilde devam edelim. Burun kısmını sonrasını göstereceğim. Aynı şekilde devam edelim. Evet, şöyle son buradaki eksiltmemi yapıyorum. Yani 9 ve 10. ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sağ tarafta 13 ilmek kaldı. Gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 12, 13. Sol tarafta da 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim kaldı. Toplamda 35 tane ilmeğim var. Şimdi haroşa örerek ilerliyorum. Burada oluşan boşluğu kapatmak için de şöyle 2 ilmeğin yönünü çevireceğim arkadaşlar. Şöyle 9. ilmeğimi ve 10. ilmeğim ikisini sağ şişime aldım. Arkadan 1. ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimi yavaşça çekip bu ilmeği alıp sol şişime aktardım. Çapraz şekilde yerleştirdik ve haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Bazen unutuyorum ama bu tür yapmayı. Evet, haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzündeyim. Buradaki boşluğu da aynı şekilde kapatacağız. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Buradaki boşluğun öncesine kadar gelelim. Evet, boşluk olan kısma kadar geldim. Yine ilmeklerin yerini değiştireceğim. Şöyle ilk önce ilmeklerimi sağ şişime aldım örmeden. Baştaki ilmeği arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki ilmeği alıyorum ve sol şişime aktarıp haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Burun oyuntusundan sonra bir sırada haroşa gitmiş olduk. Evet, ön yüzdeyim. Şimdi desenimize başlayacağız. Diğer rengimi alıyorum. Evet, beyaz ipimi aldım. Buraya bağlayacağım için son ilmeğimi geri söküyorum arkadaşlar. Şöyle arkaya aldım. Bu ilmeğimin içinden beyaz ipimi geçiriyorum şu şekilde. Buraya düğüm atalım. Haroşa örüyorum. Desenim de haroşa olacak. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 3 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpim arkada. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek örüyorum. Haroşa olarak. Bir ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmeği örüyorum. Bir ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 tane ör. Bir tane örmeden al. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Son 3 ilmeğimi de örüyorum.
Nasıl başladıysak o şekilde bitirdik. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet, beyaz ilmeklerimi örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya alıp beyaz ilmeklerimi örüyorum. 3 tane beyaz ilmeğimi ördüm. İpi kendime doğru alıp örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane örüyorum. Beyaz ilmeklerimi ördüm. İpi kendime doğru alıp örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Evet, beyaz ilmeklerimi örüyorum. İpi kendime doğru alıp örmeden aldığım ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Diğer rengimi alıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek ördük. Sıradaki beyaz ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. 3 tane beyaz ilmeğimiz var. Ortadakini örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Ortadaki beyaz ilmeğime denk geliyor. Onu örmeden sağ şişime alıyorum. İpim arkada. 3 ilmek örüyoruz. 2, 3. Ortadaki beyaz ilmeğimize denk geliyor. Onu örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmeğimi ördüm. Ortadaki beyaz ilmeğe denk geliyor. Onu örmeden sağ şişime alıyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonunda son 2 ilmeğim kaldı. 3 ilmek ördüm. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde de aynı şekilde örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmek olduğu için beyaz ilmeği örmeyeceğim arkadaşlar. İpi kendime doğru aldım. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. İpi kendime doğru alıp örmediğim ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmek örüyorum. İpi kendime doğru alıp örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Desenimiz 3 ilmek ör, örmeden aldığın ilmeği yine örmeden sağ şişine al. Arka yüzden bu şekilde örülecek. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, modelimin arka yüzünü tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Evet, beyaz ipimi alıyorum. Renklerimizi değiştiriyoruz. Beyaz sırasında ne yaptıysak ilk desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Ne yapmıştık? 3 tane beyaz örüyorum. 3 tane ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmek örüyoruz. 1 ilmek örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Desenimiz bu şekilde oluşuyor. 3 ilmek örüyoruz. 1 ilmek örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Ön yüz bu şekilde devam ediyor. Arka yüzden yine örmediklerimizi ipi kendimize doğru alıp örmeden sağ şişimizi alacağız. Böyle arkadaşlar, karıştırırsanız videoyu geriye alın. O şekilde yapabilirsiniz. Ne kadar öreceğiz? Bu beyaz desenler 4 tane. Bu beyaz desenlerimiz 4 tane olana kadar öreceğim ben. Ördükten sonra size göstereceğim. Evet, desen bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Böyle beyaz desenlerimi sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane olana kadar ördüm. Siz daha uzun da tutabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi evet, mint renk ipimi aldım. 2 sıra haroşa öreceğim.
Evet, bütün ilmeklerimizi 2 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Evet, 2 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Tamamdır arkadaşlar. Burada kesme işlemi yapalım artık. İlk ilmeğimi yönünü çevirip sol şişime geçiriyorum ve ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, kesim tamamladım. İpimi uzun bıraktım ki dikmek için kullanayım ipimi. Şöyle iğneme ipimi geçirdim. Son ilmeği içinden geçiyorum. Düz taraftan dikeceğim arkadaşlar. O yüzden düz taraftan bu şekilde katlıyorum. Şöyle karşıya geçiyorum. Bir tur daha atıp şöyle bakın haroşa tellerini alarak dikeceğim ki görüntüsü güzel dursun. Aşağıya doğru haroşa teline giriyorum. Bu taraftan da haroşa teline aşağıya doğru girdim. Karşılıklı batacağız. Sıradaki haroşa teline giriyorum. Burada da sıradaki haroşa teline aşağıya doğru batıyorum. Evet, beyaz olana geçtim. Karşılıklı bu şekilde batıyorum. Evet, görüntüsü böyle oluyor arkadaşlar. Sanki hiç dikiş yok gibi. Evet, şöyle şuradan beyaz. Evet, karşılıklı haroşa tellerine batarak buraya kadar gelelim topuk hizasına. Sonrasında alt kısımda da şöyle dış telleri alarak batacağız. Böyle bu şekilde girerek dikeceğiz burada da. Evet, tamamen dikelim. Evet, dikimini tamamladım. Çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi alt kısmında bu şekilde. Şimdi bağcık yapmak isteyenler için arkadaşlar şöyle buradan bağcık geçireceğim. Şöyle beyaz ipimle 2 metre bir karış kadar ipimi kestim. Şöyle bir ucunu ikiye katladım. Bir ucunu şuraya bıraktım. Üzerine makas da koyabilirsiniz. Dışa doğru iyice büküyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur ama böyle iyice bükelim arkadaşlar. Evet, iyice büktüm. Gördüğünüz gibi şimdi iki ucu, oraya bıraktığım ucu aldım. Şöyle birleştiriyorum. Burada düğüm atacağım. Önce şöyle yapayım olmazsa. Şöyle. Çok bükmüşüm galiba. Evet, şöyle. Evet, bu şekilde dağıtalım. Buraya düğüm atıyorum. Şöyle. Çok bırakmıyorum ip. Yeterli. Şöyle. Evet, şimdi ne yapacağız? Bir tane tığ yardımıyla sağ ayak olmasını istiyorsanız sağ taraftan başlayın. Sol ayak olmasını istiyorsanız sol taraftan başlayın. Şöyle bakın, şöyle şuradan buradaki boşluktan girip şöyle şu şekilde şuradan çıkıyorum. Şöyle uç kısmına tığıma geçirip böyle alıyorum. Bir sonraki bakın böyle bu şekilde giriyorum. Ucundan tığımı geçirip çekiyorum. Böyle.
Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi fiyonk şeklinde de bağladım. Diğerinin ucunda düğüm atıp kestim arkadaşlar. Çok tatlı, çok şirin oldu. Alt kısmında böyle şöyle yan yana dursunlar. Bu da çok hoş oldu. Evet, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.